Herkese merhabalar. Eser'in Mutfağı kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için çok pratik ve çok lezzetli bir kruvasan poğaça tarifi hazırladım. Herkesin kolaylıkla yapabileceği az malzemeli ve pratik bir tarif. Dilerseniz hemen bu lezzetli tarifin yapımına başlayalım. Öncelikle ön maya için yoğurma kabımın içerisine yarım su bardağı ılık süt, yarım su bardağı ılık su, 2 yemek kaşığı dolu olacak şekilde şeker ekliyorum. Üzerine bir paket kuru maya ekliyorum. Dilerseniz yarım paket yaş maya da kullanabilirsiniz. Ve son olarak üzerine 3 yemek kaşığı dolusu un ekliyorum ve karıştırıyorum. Topaklaşma olmayacak şekilde iyice çırpalım ki güzelce mayalansın. Malzemeleri iyice karıştırdıktan sonra üzerini kapatıyorum ve ılık bir ortamda 10 dakika mayalanmaya bırakıyorum. 10 dakikanın sonunda ön mayalanma işlemi tamamlandı. Gördüğünüz gibi çok güzel şekilde kabarmış. Şöyle bir karıştırıyorum ve kalan malzemelerimi sırasıyla ekliyorum. Yarım su bardağı ılık su, yarım su bardağı ılık süt ekliyorum. Ve üzerine 2 adet yumurta ekliyorum. 1 adet yumurtanın sarısını üzeri için ayırmıştım. Sıvı malzemelerimizin tamamını ekledikten sonra karıştırmaya devam ediyorum. Bu arada kanalıma ilk defa gelen arkadaşlar kanalıma abone olup destek verirlerse sevinirim. Tariflerimi görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Sıvı malzemelerimi iyice karıştırdım. Un ilavesi yapmaya başlıyorum. Unu azar azar ilave edelim ki kıvamında herhangi bir katılaşma olmasın. Undan bir miktar ekledikten sonra üzerine 1 tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Ve malzemelerimi karıştırıyorum. Tüm tariflerim gibi bu tarifimde de kullanmış olduğum malzeme listesini açıklama bölümüne ekliyorum. Kaçıran arkadaşlarımız videonun altındaki açıklama bölümünden ulaşabilirler. Hamuru iyice karıştırdıktan sonra undan bir miktar daha ekliyorum. Ve şöyle bir karıştırıp elle yoğurma işlemine başlıyorum. Toplamda bu tarif için 5,5 su bardağı un kullandım. Un miktarı markaya göre değişiklik gösterebilir. O yüzden dikkatli bir şekilde ekleyelim. Hamuru 2-3 dakika boyunca homojen bir kıvam alana kadar yoğuruyorum. Hamuru iyice yoğurdum. Şöyle sizlere yumuşaklığını göstermek istiyorum. Yumuşak, ele yapışan bir kıvamı var. Şöyle bir toparlıyorum ve üzerini kapatıyorum. Mayalanması için ılık bir ortamda 30 dakika dinlendiriyorum. 30 dakikanın sonunda gördüğünüz gibi hamurumuz çok güzel şekilde mayalandı. Hamur kartıyla hemen havasını alıyorum. Bu aşamamız çok önemli. Hamurdan maya tadı gelmemesi için mutlaka havasını alalım. Masaya az miktarda un serpip hamuru masaya alıyorum. Masada da şöyle bir havasını alıp toparlıyorum. Hamuru toparladıktan sonra rulo haline getiriyorum ve 2 eşit parçaya ayırıyorum. Daha sonra her bir parçayı 9 eşit parça olacak şekilde bezeye ayırıyorum. Toplamda bu tariften 18 eşit beze elde ediyorum.
Her bir parçayı elimle yuvarlayıp kenara alıyorum. Bezeleme işlemini tamamladıktan sonra masaya az miktarda un serperek bezeleri açmaya başlıyorum. Pasta tabağı büyüklüğünde açana kadar büyütüyorum. Gördüğünüz gibi ilk hamurumuzu açtım. Hemen kenara alıyorum ve kalan bezeleri de aynı şekilde büyütüyorum. Hamurların tamamını açtım. Tabağın üzerine hafiften un serptikten sonra ilk hamurunu üzerine yerleştiriyorum. Ve ara katlarına sürmek için 150 gram tereyağını oda ısısında yumuşattım. Bir tatlı kaşığı olacak şekilde her hamurun üzerine gelecek şekilde sürüyorum. Hamurun her tarafına gelecek şekilde sürelim ki katlarımız tek tek ayrılsın. Dokuz katı üst üste gelecek şekilde yağladım. En üste gelen hamuru yağlamıyorum. İlk hamurumuz hazır. Bunu hemen kenara alıp diğer hamurları da aynı şekilde hazırlıyorum. Kruvasan poğaça tarifini tüm detaylarıyla anlatıyorum. Videomu atlamadan izlemenizi tavsiye ederim. İkinci tabağa hamurları aynı şekilde ayarladıktan sonra dolapta dinlenmeye alıyorum. Toplamda 1 saat dinlendirmeniz yeterli. İlk tabağımı dolaptan çıkardım. Gördüğünüz gibi içerisindeki yağ donmuş şekilde oldu. Bu aşamamızı lütfen atlamayalım. Altına üstüne hafif hafif un serperek hamuru büyütüyorum. Elimle biraz büyüttükten sonra merdane yardımıyla büyütmeye başlıyorum. Üst katı büyüttükten sonra hamuru ters çeviriyorum. Her tarafın eşit şekilde büyümesini sağlıyorum. Sadece tek bir yönden açmaya çalışırsanız alt tarafta kalan hamur daha küçük olacaktır. O yüzden ters çevirerek altını da üstünü de eşitleyerek büyütelim. İlk hamurumu açtım. Gördüğünüz gibi kalınlığı bu şekilde oldu. Büyütebildiğim kadar büyüttüm. Rulet yardımıyla parçalara ayırıyorum. Ben küçük kruvasanlar tercih ettim. Siz isterseniz daha büyük kruvasanlar yapabilirsiniz. Hamuru parçalara ayırdıktan sonra şekil vermeye başlıyorum. Gördüğünüz gibi rulo haline getiriyorum. Ben kruvasanlarımı sade şekilde hazırlıyorum. Siz isterseniz çikolatalı, peynirli, istediğiniz harçlarla hazırlayabilirsiniz. İlk kruvasanların tamamını hazırladıktan sonra yağlı kağıt sermiş olduğum tepsiye yerleştiriyorum. Daha sonra ikinci hamuru da aynı şekilde hazırlıyorum.
Kruvasanları aynı şekilde hazırlayıp tepsiye yerleştirdim. Tepsiye yerleştirdikten sonra üzerini kapatıyorum ve tepsi mayası için yarım saat dinlendiriyorum. Yarım saat boyunca dinlendirdiğimiz kruvasanlarımız hazır. Üzeri için ayırmış olduğumuz 1 adet yumurtanın sarısına 1 yemek kaşığı sıvı yağ ekliyorum ve karıştırıp üzerlerine sürüyorum. Son olarak kruvasanlarımı çörek otu ve susam karışımıyla süslüyorum. Siz dilerseniz sade de hazırlayabilirsiniz. Kruvasan poğaçalarımız artık fırına girmeye hazır. 190 derecede önceden ısıtılmış alt üst ayar fırında pişirmeye gönderiyorum. Kruvasan poğaçalarımız fırından çıktı. Herhangi bir süre belirtmiyorum. Her fırın farklı olduğundan pişirme süresi değişiklik gösterebilir. Şöyle sıcak sıcak sizlere bir tanesini alıp yakından göstermek istiyorum. Altı çok güzel şekilde pişmiş. Kruvasanlar ılıdıktan sonra hemen doku testine geçiyorum. Gördüğünüz gibi kruvasanlarımız çok güzel şekilde kızarmış ve kat kat pul pul dökülüyorlar. Şöyle sizlere içini yakından göstermek istiyorum. İçi de çok güzel şekilde pişmiş. Sizler de belirtmiş olduğum püf noktalara dikkat ederek aynı lezzeti tutturabilirsiniz. Siz kruvasanın son halini izlerken ben artık sizlere veda etmiş olayım. Bugünlükte bir lezzetli tarifin daha sonuna geldim. Umarım çok beğendiğiniz bir tarif olmuştur. Tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Tarifimi görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Bildirim zilini aktifleştirerek paylaşımlarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Farklı ve lezzetli tariflerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.